Merhabalar efendim. Bugünkü konu herkesin çok merak ettiği bir konu. Kadınların erojen bölgeleri nelerdir? Efendim, cinsellik doğal hayatın bir parçası, fizyolojimizin bir parçası. Kadınlar evlendikten sonra genellikle kendi erojen bölgelerini tanımakta ve partnerlerini ifade etmekte ne yazık ki güçlük çekmekte. Esasında çiftin arasındaki ilişki güzel olduğu zaman gerek kadın gerek erkek erojen bölgelerini birbirlerine açıkça bir iletişim diliyle anlattıkları zaman o zaman cinsellikte yaşadıkları keyif daha çok olmakta ve dolayısıyla çift ilişkisi daha çok perçinleşmekte ve mutlu bir birlikteliğin önündeki taşlardan birçoğu temizlenmekte. Kadınlar evlendikleri zaman erojen bölgelerinin birçoğunu bilmiyorlar ya da bildiklerini aktarmaktan çekiniyorlar, utanıyorlar, bazen suçluluk duyuyorlar. Bazen de yanlış anlaşılacakları korkusuyla çekingen davranıp kendilerini ifade etmekte zorluk yaşıyorlar. Esasında işin tam da özü bu. Çiftler birbirlerine erojen bölgelerini aktardıkları zaman birbirlerinin bedenlerini daha kolay tanıyıp uyarılma konusunda birbirlerine destek olduklarında cinsellikten aldıkları haz, tatmin ve doyum katlanarak artmakta. Peki geldik. Kadınların 10 cinsel erojen bölgesi neresi? İlki klitoris. Klitoris biliyorsunuz kadının temel cinsel organı. Genital bölgede dış dudakların içerisinde bulunan iç dudakların birleşim yerindedir klitoris. Peki klitorisin dokunuşu, teması, uyarısı nasıl olmalı? Bu kadından kadına farklılık göstermekte. Kadın bu bölgeyi keşfettiği zaman hangi dokunuşlardan, hangi uyarılardan hoşlandığını partnerine aktardığı zaman o zaman karşılıklı tatmini yaşayabilmekteler. İkinci genital bölge kısmı vulvalar. Vulva ve iç dudaklar kadının yine erojen bölgeleri. Bu bölgelerde sinir uçları çok yoğunlukla bulunmakta ve bu bölgelerin dokunmayla, temasla uyarısı da kadının cinsel heyecanına, zevkine katkı sağlamakta. Diğer bir bölge yine genital bölgede vajinanın ön duvarında. Vajinayı bir tüp olarak düşünecek olursak girişteki ilk 1/3 kısmı ve arkadaki 2/3 kısmı diye düşünürsek öndeki 1/3'lük kısım yoğun bir damar ve sinir ağıyla kaplı durumdadır. Ayrıca klitoral kompleksin arka kolları da vajina ön duvarı üzerinde karşılıklı temas halindedir. Burada 8.000'den fazla serbest sinir ucu ve ganglion vardır. Penis penetrasyonu sırasında vajina ön duvarının temasıyla kadın klitoral aktive vajinal orgazm dediğimiz olayı yaşayabilmekte. Diğer bir bölge yine genital bölgede. O da vajinanın girişinden anüsün arasındaki perine dediğimiz bölge. Yani vajinanın çıkışı, alt taraftaki çıkış, anüs arasındaki alan. Bu bölgede dokunmaya, temasa duyarlı alanlardan biridir. Kadın bedeninde başka hangi bölgeler vardır? Kadının boynu, ensesi, kulak memeleri, göğüs uçları, göbek içleri, kol dışları, ayak iç yüzleri, dizinin iç kısımları erojen bölgelerden diğerleri. Bazen de vücuttaki erojen bölgeler kadında gıdıklanma hissi yaratabilir. Aslında bu gıdıklanma hissinin temelinde haz yatıyor olabilir. Her gıdıklanmadan kadınlar çekinmeyin. Aslında çok da haz duyduğunuz bir bölge olabilir. Bu bölgelerin dokunmayla, okşanmayla, öpülmeyle, çeşitli cinsel seks oyuncaklarıyla, tüyle gibi materyallerle uyarılması kadının cinsellikten aldığı hazzı arttırır. Tabii bunlar belli başlı saydığımız bölgeler olmakla beraber her kadında da değişiklik gösterebilir. Bunların dışında en temel cinsel organlardan biri de kadının dudaklarıdır. İlk öpüşmeye başlandığı zaman kadın dudaklarından haz alarak oral dönemin getirdiği hazza dönerek cinselliğe başlar. Bazı kadınlar da kalçalarına temastan hoşlanır, popoya şaplak veya dokunma temasından da zevk duyabilir. Bazı kadınlar bir ilişkide keyif aldığı bir bölgede, yani partnerinizle beraber oldunuz, eşinizle beraber oldunuz ve eşiniz kulak memelerinden hoşlandı, boynunun öpülmesinden hoşlandı, dekoltesinden hoşlandı. Bir sonraki cinsel ilişkide bu bölgeden hoşlanmayabilir. Yani temelde kadının erojen bölgeleri belli başlı noktalar olmakla beraber her sevişmede yeri de değişebiliyor. Ondan dolayı da kadındaki hazzın yeri her sevişmede değişir. Bunu ne yazık ki erkekler siz arayarak bulacaksınız ve partnerinizin yönlendirmeleriyle davranacaksınız. Kadının kendini ifade etmediği durumlarda eşleri bu konuda anlayışlı olmalı
ve kendilerine yardımcı olmaları konusunda destekleyici olup iletişimde kalmalarını sağlamaları onların daha çok açılmasına ve eşlerine güvenip cinsel tatminden, cinsel doyumdan keyif almalarını sağlayacaktır. Efendim, kadının erojen bölgelerini arkada bir görsel olarak sizinle paylaşıyorum. Bu bölgeler standart bölgeler olmakla beraber her kadında eşit olmayabilir. Sevgili beyler, evlilik yaşantınızda, çift ilişkinizde bu bölgeleri karşılıklı haz alıp haz vererek uyarmanız mümkün. Görüşmek dileğiyle efendim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, merak ettiğiniz diğer konular hakkında yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Sağlıkla kalın.